Kemo kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün anket sonucunda çıkan HyperX Cloud 3 wireless kulaklığını hep beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum ki HyperX kulaklık bayağıdır, yani HP'nin eline geçtiğinden beri kendini çok iyi yenileyen bir kulaklık değildi. Yine aynı şekilde HyperX kulaklığının dışına baktığımız zaman da HyperX 2'den çok farklılık görmüyoruz. Sadece görmüyoruz diyorum çünkü gerçekten arada farklılıklar var. Ben bunu ileriki zamanlarda değineceğim. Bir de kutu açılımını eğer izlemediyseniz arkadaşlar shortslara bıraktım. Kutusundan da anlayacağınız gibi, hatta hemen burada da gösterelim. Şöyle göstereyim kutusunu. Kutusuna bakıyorsunuz arkadaşlar. HyperX 2'de 1'de hepsinde aynı kullanılan bir kutu var. Görünce yani insan otomatik olarak şöyle diyor. Yani herhangi bir gelişme yok. Yine ufak bir şeyler yapıldı ve sonucunda bu kadar bizden para isteniyor diye aklımıza gelmedi değil. İlk önce benim ön yargımı ben bu şekilde kırdım, aldım. Umarım bu videoda sizin için faydalı olur ve ön yargınız kırılır. Dilerseniz arkadaşlar ilk önce teknik verileriyle sizlere başlamak istiyorum. 53 mm'lik neodymium sürücülere sahip, 10 Hz ile 21 kHz arasında frekans aralığımız mevcut. Bit derinliğimiz ise 16 bit ya da 24 bit olarak kullanabiliyoruz. Kullanım süresi 120 saat, çok uzun bir süre. Kullanma mesafesi ise 20 metre. Kullanım yerlerimiz zaten bilgisayarda kullanıyoruz. PlayStation 4'ümüzde kullanabiliriz. PlayStation 5, Nintendo Switch ve benim denediğim telefonlarda da kullanılabiliyor arkadaşlar. Detaylarını vereceğim. Gecikme süremiz 24 ms. Ağırlığı ise 342 gram mikrofonuyla beraber. Ben bu şekilde tarttım. Yani mikrofonsuz kullananları bilmiyorum. Çok fazla kullanmazlar diye düşünüyorum. Mikrofonuyla beraber 342 gram ağırlığında. Bazı başlıklara özellikle değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi 53 mm'lik neodymium sürücü. 53 mm'lik neodymium sürücü HyperX'in genelde kullandığı sürücü milimetresi. Fakat 40 mm'lik sürücülerde 53 mm'nin yaptığı görevi rahatlıkla yapabiliyor. Yeni gelişen teknolojilerle beraber. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Nedeni ise sanki şöyle bir algı var. 40 milimetrelik sürücüler 53'ten daha düşük gibi bir algı oluyor. Hayır, artık yavaş yavaş neredeyse aynı kategoriye girmiş durumdalar. Sadece 53 milimetrelik sürücüler daha fazla enerji emiyorlar. İkinci başlığımız bit derinliği arkadaşlar. Bu kulaklıkta 16 bit kullanabildiğiniz gibi 24 bit kullanabiliyorsunuz. 24 biti de 48 kHz'de kullanabiliyorsunuz. Bu genelde kablosuz kulaklıklarda bulamazsınız. Hadi buldunuz diyelim, kullanım süresi 120 saat olmaz arkadaşlar. Çünkü 24 bit gerçekten enerji emen bir özelliği var. Nedenini söyleyeyim, 24 biti ben size anlatmıştım. 16 bitten çok daha iyi bir ses duyarsınız. Tizler, arkadaki olan ufak nüanslar kulağınıza çok fazla bir şekilde gelir. Bunu 24 bit kullanan, yani daha çok stüdyo kulaklığı kullanan arkadaşlar bunu net olarak bilirler. 16 bit ile 24 bit arasında gerçekten ciddi farklılıklar oluyor arkadaşlar. Bu kulaklığımızda da 24 bit 48 kHz kullanabiliyorsunuz ve 120 saat kadar gidiyor. Burada üçüncü başlığımız devreye giriyor. Yani 24 bit olmasına rağmen 120 saat kullanmamız gerçekten bu kulaklığın çok büyük özelliklerinden bir tanesi. Özellikle değinmem gereken sonuncu madde ise arkadaşlar gecikme süresi. Bildiğiniz üzere bu kulaklığın gecikme süresi arkadaşlar 24 ms. Bu 24 ms'i şöyle söyleyeyim. 75'e kadar iyi sayılıyor. 30 kulakla direkt olarak fark edebiliyorsunuz 30'da. Yani ciddi farklılıklar artık meydana gelmiş oluyor. 24 ms ise şu an Türkiye'deki bulunan bütün garantili olarak, şimdi bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir, garantili olarak alabileceğiniz Türkiye'deki en iyi oyuncu kulaklığının ms'i 27. O da G Pro X2 olarak geçiyor arkadaşlar. Bu 24. G Pro X'in kullanma süresiyle bunun kullanma süresini zaten aranızda biliyorsunuz. Bununki çok daha fazla ve en düşük gecikmeye sahip kulaklığa şu an bakıyorsunuz. Ve bunu ciddi anlamda söylüyorum, interneti iyi olanlar, FPS kasmak isteyenler kesinlikle bu kulağı tercih etmek zorunda kalıyor bu değerlere göre. Şimdi ise dilerseniz biraz tasarımından bahsetmek istiyorum sizlere. Cloud 2 gibi görünse de aslında birçok farklılıkları var. Öncelikle bu iç çeper buradan böyle gelip burası aynı şekilde çelik bir yapıya sahip. Şu dış gördüğünüz yerlerde aynı zamanda sol ve sağ şu kapaklar arkadaşlar alüminyum bir şekilde yapılmış. Yani burada biraz hafifliğe gidilmiş yani ve aynı zamanda gördüğünüz gibi her iki tarafta HyperX yazımız mevcut. Buradaki çeperlerin, buradaki çelik çeperlerin kırmızı olan modeli de mevcut arkadaşlar ama ben kırmızı soyulduğu için pek fazla tercih etmiyorum.
Bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir durum. Üst tarafa geldiğimiz zaman yine aynı şekilde burada da bir HyperX yazımız var. Ve burası da arkadaşlar şöyle bastırayım, çekeyim, gördüğünüz gibi burada da bir daha gösterelim. Hafızalı köpük süngere sahip. Bu da kafanıza oturduğunuz zaman yani 150 gramı 140 gramı kesinlikle kafanızda 5 saate kadar hissetmiyorsunuz. Ve kalın da, yani çok da ince değil. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Yapı kalitesine şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok esnek bir yapıya sahip. Şimdi kulakçık ayarlarımıza gelecek olursak arkadaşlar, bildiğiniz her zamanki standart aşağı yukarı, bir de şöyle göstereyim, içeri ve dışarı şeklinde oynaması mevcut. Fakat burada benim eleştireceğim bir kısım var. O da şuradaki kulakçık ayarı. Buradaki kulakçık ayarı böyle çok sert yapılmamış. Bence bir tık hatta yumuşak. Yumuşak olduğu için uzun kullanımlarda kesinlikle ileride salma yapabilir diye düşünüyorum ben. Kulakçık pedlerimize gelecek olursak arkadaşlar, kulakçık pedlerimizde kaliteli bir deriden yapıldığı söyleniyor. Terle buluştuğu zaman soyulur mu soyulmaz mı, bunu ileriki zamanlarda anlayacağız. Ve hafızalı süngere sahip, böyle basıp çektiğiniz zaman zaten görüyorsunuz kafanızın şeklini alacak derecede tasarlanmış. Derinlik ise arkadaşlar orta seviye bir derinliğe sahip. Biraz kafa tutuşundan sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi açıklık mevcut. Kulaklığımızda normal bıraktığımız zaman bu da neye sebebiyet veriyor? Kulaklığımız kafamıza hafif bir baskı uyguluyor. Hafif bir baskı uyguladığı için de maalesef her ne kadar kulakçık pedlerimiz deri olsa da ses sızması yapıyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani deridir, ses sızmaz diye düşünmeyin. Kesinlikle ses fazlasıyla sızıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, kumaş pedlerle neredeyse aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bilginiz olsun. Kulaklığımızın biraz tuşlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Sağ tarafta ses tekerleğimiz mevcut ve süreksiz bir şekilde çalışıyor. Hemen üstünde mikrofon açma kapama tuşumuz. Hemen bir altında ise kulaklığı açma kapama tuşumuz mevcut. Burada da Type-C şeklinde şarj yerimizi görebiliyorsunuz. Biraz da mikrofondan bahsedelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle istediğiniz tarafa yönlendirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hemen şöyle gösterelim. Şu kısımda gördüğünüz gibi bastığınız zaman mikrofonu sessize aldığınızı ya da sessize almadığınızı gösteren bir led ışığı eklenmiş. Bunu oradayken ne kadar görüyorsunuz? Şahsen ben çok fazla, böyle dikkat ederseniz ancak görebilirsiniz, ama bunu da buraya, bu ayrıntı eklenmiş. Genel anlamda bakacak olursak arkadaşlar, kulaklığın konforu, malzeme kalitesi gerçekten benim hoşuma gitti. Bence Cloud 2'den kesinlikle farklı bir yapıya sahip ve daha kaliteli hissettiriyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Kulaklığın ses profilinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. DTS 7.1 özelliği kendisinde mevcut. Direkt alıp taktığınız zaman, yazılımını yüklediğiniz zaman herhangi bir koda ihtiyaç duymaksızın süresiz bir şekilde 7.1'e sahip oluyorsunuz bu kulaklıkta. FPS oyunlardaki performansa gelecek olursak arkadaşlar, şu ana kadar kullandığım en iyi kulaklıklardan bir tanesi diyebilirim. Ve ben bunu burada abartmıyorum. Kesinlikle gecikme açısından olsun. İlk başta da söylemiştim. Zaten Türkiye şartlarında satılan en iyi gecikmeye sahip bir kulaklığa bakıyorsunuz. Ve aynı zamanda equalizer ayarından bası açtığınız zaman arkadaşlar, oyuncuların hareketleri, adımları sanki yanınızdaymış gibi hissediyorsunuz ve çok net bir şekilde duyuyorsunuz. Bunu da buradan söyleyeyim. Film ve müziklerde şunu net söylemek gerekiyor ki arkadaşlar, mid ve tiz seviyeleri idare ederken maalesef bas seviyesi düşük olduğu için tam böyle bir keyif alamıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu zaten kulaklığı ben FPS oyuncular için öneririm. Şimdi ise mikrofon kalitesini görelim. Evet arkadaşlar, şu an duyduğunuz ses HyperX Cloud 3 Wireless'in sesi. İlk önce klavye testiyle başlamak istiyorum. Şimdi ise mouse'umu tıklatacağım. Evet, gördüğünüz gibi mouse'umu tıklattım ve size nasıl, ne kadar geldiniz siz kendi kulaklarınızda duydunuz. Maalesef buradaki patlamaları, nefes sesini kesecek bir pop filter olsaydı çok daha güzel olurdu. Zaten bundan bahsetmiştim. Ya da yazılım kısmında herhangi bir yapay zeka olsaydı bunları kesseydi güzel olabilirdi, SteelSeries'teki gibi. Neyse, biz devam edelim. Yazılım kısmını buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz ve Windows için indire tıklayabilirsiniz. Bunu tabi Microsoft Store kısmından yapıyor. Bilginiz olsun. Microsoft Store'dan bu yazılımı indiriyor. İndirdikten sonra geliyorsunuz sağ köşede bu amblemi görüyorsunuz. Sağ tık Show dediğiniz zaman yazılım kısmı size geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yazılım kısmı karşınıza bu şekil geldi. Hemen sağ taraftaki equalizer ayarı görüyorsunuz ve bende bas seçeneği tercih edilmiş. Nedenini söylemiştim. Zaten bas bir tık hafif kaldığı için bası tercih edin. Ya da siz kendiniz ayarlamak istiyorsanız buradan bası ayarlayabilirsiniz. Ya da baştan sıfırdan bir şey ayarlamak istiyorsunuz. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. DTS kısmı zaten burada ister açar ister kapatırsınız.
Buradan mikrofon ayar, kulaklığınızın ses ayarını yapabilirsiniz. %100 ya da şöyle 60 yapalım. Mikrofon ses kısmını buradan yapabiliyorsunuz. Bu kısımda side tone'u ifade ediyor arkadaşlar. Kapatırsanız sesinizi duyamazsanız, açarsanız konuştuğunuz sesi duyabilirsiniz. Burada pil yerimiz var. Pil yerimize tıkladığımız zaman 70 saat daha kullanabileceğimizi bize söylüyor ve buradan ne kadar sürede kapansın, 10 dakikada içerisinde otomatik kapansın, 20-30 dakika içerisinde, ben onu seçiyorum ve 10 dakika sonra kapanıyor. Hemen burada profil ayarı yapabildiğiniz yer var arkadaşlar. İsterseniz ekleyebilir, bunları kaydedebilir ya da dışarı aktarabilir, başka bilgisayarda kullanabilirsiniz. Bir de size arkadaşlar 16 bit ve 24 bit kısmını göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu kulaklık 24 bit 48 kHz destekliyor ve Windows Sound Device kısmını tıkladık. Geldik. Buradan kayıttan yürüt ve burada kulaklıklardan HyperX Cloud 3 Wireless'ı bulduk. Sağ tık, özellikler, gelişmiş, tıkladım ve geldi. Ne görüyorsunuz? 16 bit 48 kHz, 24 bit 48 kHz şeklinde görüyorsunuz. Bu kulaklık 24 bit 48 kHz desteklediği için bunu seçin arkadaşlar. YouTube 16 biti destekliyor. Birçok kanal 16 biti desteklese de yine de 24 bit 48 kHz bir şey dinlemek istediğiniz zaman, olur da karşınıza çıkarsa, bu kaliteden mahrum olmayın. Zaten kulaklığın kendi özelliği. Bunu da buradan açmanızı ben size tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazılım kısmımız ve mikrofon kalitesi de bu şekilde devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, bir haftalık deneyimim benim bu kadardı bu kulaklık hakkında. Sizlerin aklınıza gelen herhangi bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Özellikle bu kulaklık hakkındaki olan düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizler alır mıydınız, almaz mıydınız? Bunları da yorumlar kısmına yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Bunlar tamamıyla sizin tercihinizde. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.